Atina Akropolisi, Yunanistan'ın Atina kentinde, kente hakim yüksek bir kayalık üzerinde bulunan ve büyük mimari ve tarihi önemi olan birçok antik yapı kalıntılarını içeren eski bir hisardır. Atina Akropolisi, tüm akropolislerin en bilineni olduğu için genellikle Akropolis denilince tüm dünyada ilk akla gelen yerdir. Atina Akropolis'inde günümüze kalan görkemli yapılar, devlet adamı Perikles tarafından başlatılan geniş bir yapı programı sonucunda yerleştirildi. Günümüze kalmış yapılış sıralarına göre Atina Akropolis'indeki başlıca yapıtlar şunlardır. Atina Parthenos Tapınağı, Propilon adı verilen kapılı giriş, Atina Nike Tapınağı, Erekteon Tapınağı. Bu kısa ön bilgiden sonra, Akropolü biraz daha detaylı inceleyelim. Milattan önce 1250'de sur duvarlarına ait batı yönde çift giriş kapısı mevcuttu. Kuzeyde ise 2 adet kule yer alıyor ve batıdaki giriş bir su kaynağına inişi sağlıyordu. Herodotos'a göre Akropol'deki Miken Sarayı, M.Ö. 5. yüzyıla kadar korunmuştu. M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Akropolis'te birçok küçük kült yapısı ve hazine binası vardı. Erken 6. yüzyıla ait tapınağın alınlık parçaları ele geçmiştir. Kireç taşından yapılmış aslan boğa mücadelesi, tifon ve triton parçaları bulunmuştur. Alınlık figürlerinin stiline göre Solon'un devlet reformlarından az sonra kurulmuş, M.Ö. 594'lerde kurulmuş olması muhtemel, bu tapınağın temelleri henüz bulunamamıştır. Akropol M.Ö. 480'de Persler tarafından tahrip edilmiştir. O zamanki Akropol'ün görünümü daha farklıydı ve eski Athena tapınağı vardı. Küçük alınlıklı küçük yapılar, küçük binalar vardı. Tüm bu binalar Persler tarafından tahrip edildi. Tahrip edilen önceki yapı kalıntıları ile günümüz Parthenon tapınağının bulunduğu alana dolgu yapıldı. Eski Parthenon tapınağı daha dar, uzun ve arkaikti. İnşaatı devam ederken yönetime geçen Perikles, inşaatı durdurdu. Tapınağın inşasına M.Ö. 447'de yeniden başlandı. Akropol projesi için başsorumlu, bir nevi sanat danışmanı olarak Fidas görevlendirildi. Fidas aynı zamanda Olimpos Zeus tapınağında bulunan Zeus heykelini de yapmış olan büyük bir sanatçıdır. Perikles, Atina şehir devletinin lideriydi ve dönemin demokratik rejiminin etkili bir savunucusuydu. Parthenon gibi büyük yapılar Atinalılara karşı kazandığı zaferler sonrasında Akropolis ciddi şekilde zarar gördü. Perikles M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Atina lideri oldu ve Atina'nın altın çağı olarak bilinen dönemin mimari projelerini başlattı. Bu dönemdeki en önemli yapılar, Parthenon, Erekteon ve Propylaia gibi Akropolis'in ana yapılarıdır. Bu büyük projeler, Atina'nın gücünü, zenginliğini ve kültürel üstünlüğünü vurgulamak amacıyla tasarlanmıştır. Günümüzde Atina Akropolü'ne girildiğinde Parthenon tapınağı sol tarafta kalıyordu. Akropol'e girişte tam karşımızda bir zamanlar içerisinde kolosal bir Athena Promakos heykeli olan bir Athena tapınağı vardı. Bu tapınak eski Athena tapınağıdır. Persler Akropol'e girdiklerinde tam karşılarında bu tapınak vardı. Sağda ise Hekatompedon tapınağı bulunmaktaydı. Hekatompedon tapınağı doğru düzenli bir tapınaktır. Kireç taşından muazzam alınlık grupları vardır. Milattan önce 570'leri düşündüğümüzde dönemine göre üst düzey kaliteli eserlerdir. Hekatompedon tapınağı, Parthenon tapınağından çok daha önce onun yerinde bulunan tapınaktır. Hangi tanrıya ait olduğu belli değildir. Şimdi de Hekatompedon tapınağının mimari elemanlarına kısaca bir bakalım. İlk olarak Hekatompedon tapınağı doğu alınlığında bulunan aslan heykelini inceliyoruz. Bu tapınağın doğu alınlığının tam ortasında, bir buzağı ya da boğayı altına almış bir şekilde bir aslan heykeli bulunmaktadır. Bu sahnede aslanın baş kısmına bakıldığında erkek olduğu anlaşılmakla birlikte gövdesine bakıldığında dişi olduğu ve boğanın da acı çekmekte olduğu net olarak tasvir edilmiştir. Bu sahne sanatçı tarafından birebir yansıtılmıştır. Eser M.Ö. 570-580'lere tarihlendirilen muazzam bir mimari heykeltıraşlık eseridir. Doğu alınlığın köşelerinde bulunan heykeller bir yılan ya da yılan gövdeli bir yaratığa ait olabilir. Hekatompedon tapınağının batı alınlığına baktığımızda ise, en solda Triton'la mücadele eden Herakles ve en sağda ise mavi sakal olarak adlandırılan üç başlı ve yılan vücutlu heykel grubunu Tüfon'u görüyoruz. Hekatompedon tapınağının metoplarından birinde de, bir leopar ya da Anadolu parsına rastlıyoruz. Anadolu parsı olarak tariflediğimiz eser, Hekatompedon tapınağının metopunda yer almaktadır. Üzeri desenli, mermerden bir eserdir. Bir görüş metop içerisinde olabileceğini söylerken, diğer bir görüşte akrotelde olabileceğini söyler. Üzerindeki deliklere baktığımızda bu deliklerin metopa tutturulmak amacıyla kullanıldığını, dolayısıyla metop içerisinde olduğunu söyleyebiliriz, ancak tabii ki bu bir varsayımdır. Arkaik bir eser olup, M.Ö. 570'lere tarihlenmektedir. Esere baktığımızda ahşap bir eserden esinlenilerek yapılmış olabileceğini yani bu eserin ahşap örneklerinin var olmuş olabileceğini söyleyebiliriz. Orta kısmındaki deliği göz önüne alırsak bu eser, iki parça olarak işlenmiş ve sonradan birleştirilerek tek blok görüntüsü verilmiş olabilir. Ya da eser yapılırken kırılmış ve buradan tutturulmuş da olabilir. Üzerindeki deliklere bakarak az da olsa taşın devşirme olarak kullanılmış olma ihtimalini de düşünebiliriz. Yani üzerindeki delikler bu nedenle de olabilir.
Ancak antik çağ taş işçiliğine baktığımızda bunun devşirme bir taş olma ihtimalini yok denecek kadar az olduğunu, hatta mümkün bile olmayacağını kabul edebiliriz. Eserin iki ayrı blok şeklinde yapılmış ve birbirine geçirilerek tek parça haline getirilmiş gibi bir görüntüsü var. Eser bitirilip boyandığında yapılan birleştirme işlemi zaten o belli olmaz, tek parça gibi görünür. Eser, derin kabartma şeklinde adeta metoptan fırlayacakmış gibi duracak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu durum bize, Hekatompedon tapınağının metoplarının geniş olduğunu düşündürmesi açısından önemlidir. Akropol alanı içerisinde ele geçen bir diğer buluntuda, M.Ö. 570'lere tarihlenen bir Gorgon, Medusa heykelidir. 1888 yılında Parthenon tapınağının güneybatısında bulunmuştur. Bir yerde bağımsız bir figür olarak Medusa görmemiz bize bulunduğu yerdeki mimari yapının yüksek ihtimalle Artemis ya da Apollon'a ait olduğunu düşündürür. Örneğin Didim Apollon tapınağında çok miktarda Medusa başı vardır. Bu heykelin tapınağın akrotelinde olması, bize Apollon tapınağı olması ihtimalini düşündürmektedir. Akropol içerisinde ele geçen bir Naiskos'a bakalım. Atina Akropolü'nde yeri tam olarak bilinemeyen küçük bir Naiskos ele geçmiştir. Yapı, 15'e 15 boyutlarında olabilir. Küçük bir yapıdır. Milattan önce 570'lere tarihlenen bir eserdir. Bu Naiskos, alınlığında bir heykeltıraşlık eseri olması bakımından nadir bulunan bir eserdir. Çünkü bu dönemde Batı Anadolu'da böyle bir eser yoktur. Arkaik sanat bakış açısıyla yapılmış bir eserdir ve kireç taşından yapılmıştır. İnce ve kaliteli bir işçilikle yapıldığı, üzerinde uğraşıldığı bellidir. Alt kısmında meander işlemeleri vardır. Olimpos'ta Hera ve Zeus oturur pozisyonda iken Herakles ayakta olarak gösterilmiştir. Üzerine aslan postu giymiş olan Herakles, oturur pozisyondaki Zeus ve Hera'nın yanına gelmiştir. Herakles tanrılar katına çıktığı için yüzünde bir tebessüm vardır. Sanatçı o anı hareketli olarak göstermeye çalışmıştır. Bir diğer mimari heykeltıraşlık eseri de 570'lere tarihlendirilen ve zeytin ağacı alınlığı olarak adlandırılan eserdir. Mimari bir heykeltıraşlık eseri olmasına rağmen kabartmaları içerisinde mimari detaylar taşımaktadır. Öndeki kızın Kekrops'un kızı olduğu yönünde fikirler vardır. Alınlığın sol yanındaki zeytin ağacı kazımasından dolayı, ismine zeytin ağacı alınlığı denilmiştir. Athena'nın kutsal zeytin ağacından adını almıştır. En sağda meander dokumalı kihton giymiş, ayakları belli olan bir kadın figür daha vardır. Ancak bu figürün vücudunun üstü yoktur. Eserde tasvir edilen yapı alınlıklı bir yapıdır. Ancak ilginç olan, tasvir edilen alınlıklı yapıda, anlatılmak istenen yapının alınlığının olmamasıdır. Dolayısıyla bir yapının alınlığına işlenen heykeltıraşlık eserinin alınlığının olmadığını görmekteyiz. Ana yapı, yani arkadaki alınlığın ait olduğu yapı doğru düzenli bir yapı iken alınlığa işlenen yapının alınlığı yoktur. Çünkü bu yapının çatısı beşik çatı özelliğindeydi. Kızın durduğu yapı bir tapınak değildir. Kapısı da yapının uzun kenarındadır. Çatının antefikslerine baktığımızda zaten bu yapının çatısının beşik çatı özelliğinde olduğunu anlayabiliyoruz. Çatı hatırlarının yönüne baktığımızda bu yapının alınlıklarının yapının sağ ve sol kısımlarında olduğunu düşünebiliriz. Milattan önce 570'lerde bu tip, kapıda bekleyen kadın tasvirini Sopilos'un eserlerinden hatırlıyoruz. Ancak bu eser halen tartışmalıdır ama, bir hikayesi olduğu kesindir. Bazı tasvirlerde kadının başındaki malzemeyle ilişkilendirilerek kadının Hidria ile su taşıdığı söylenmektedir. Yapı Partenon'un öncüsü bir yapıdır. Akropolis Müzesi'nde sergilenen küçük ve ince işçilikli, çok muazzam bir eserdir. Siyah ve kırmızı boya baskındır. Son olarak, Akropolis'in en özel eserlerinin başında gelen Parthenon Tapınağı'na bakalım. Kimon'un, Persleri M.Ö. 467'deki Deniz Savaşı'nda yenmesinin ardından Parthenon'un inşasına karar verildi. Atina Akropolisi Pers savaşlarından sonra acilen onarıma muhtaçtı. Athena Polias Tapınağı arkaik dönemde yapılmış olmasına rağmen, çok az tahrip olmuştu. Bu yapıda hala dini işlemler yapılıyordu. Ancak bu yapı Atina şehrinin baş tanrıçası için yeterli değildi. Öncelikle temizlik işleriyle birlikte Akropolis'in güneyinde, Perslerin tahrip ettikleri malzemeler ile bir döküntü terası oluşturulmaya başlandı. İlk Parthenon çalışmalarına 460'larda Kimon'un yönetimde olduğu dönemde başlanmıştır. İlk Parthenon 24'e 67 metre stylobat boyutu ile Olimpia Zeus tapınağından daha uzun, fakat daha dardı. Tapınak, uzun tutulan arkaik tapınak geleneğine uygun olarak planlanmıştı. 6x16 sütun sayısı ile uzun kenarlarda daha çok sütun kullanarak yapıya zerafet kazandırılmıştı. Yapı bu özelliği dışında hiçbir arkaik özellik taşımaz. Koyu kireç taşından yapılmış en alt basamak hariç, tapınak değerli mermerden yapılmıştır. Perikles döneminde, yeni Parthenon için hazırlanan terasa dökülen enkaz içerisinden çok değerli heykeller ve seramik parçaları da bulunmuştur. Bu malzemeler ile yaklaşık 77 metreye 40 metre ölçülerindeki teras, yeni Athena Tapınağı için hazırlandı. İlk Parthenon'da bir yenilik olarak Sella'nın ön cephesini görüyoruz. Burada, eski tipteki, ante arası iki sütun uygulaması yoktur. Pronaos ve Opistodomos artık farklıdır. Bu bölümler bir sıra halinde 4 prostilos sütunu ile son bulur. Bu plan Dor tipinden daha çok İyon mimarisine yakındır. Şehir koruyucusu Athena Polias heykeli, Parthenon Tapınağı'nın içindeydi.
Propilenin önünde mermer büyük merdivenler vardı. Akropolün çevresinde bulunan ana kayalarda niş içerisinde heykellerin olduğu açık hava kutsal alanları vardı. Perikles tarafından inşası durdurulan, Kime'nin tapınağı ile Parthenon arasında bir takım benzerlikler de vardır. Benzerlikler, 4 sütunun desteklediği arka odası, antaların çok az çıkıntılı olması, sellasının cephesi ve arka cephede cephe sütunları vardır. Ancak, Parthenon'daki sütun sayısı 6'dır, bunun sebebi cephe çiftlenmiş olmasıdır. Farklılıkları ise Parthenon genişletilmiş daha ferah bir yapı oluşturulmuş daha klasik özellikte, eski tapınak ise dar ve uzun arkaik özelliktedir. Parthenon'da kült heykeli için özel alan yapılmış, tam propaganda amaçlı bir yapıdır. Doğru düzenli olmasına rağmen frizle yapılınca, istedikleri Atina'nın Pers savaşları sonrası ayağa kalkışının propagandasını yapmışlardır. Bunu halka yansıtmak istemişlerdir. Metoplara sığmayan gösterimler için frizleri yapmışlardır. Osmanlı döneminde tapınağın içine cami yapılmıştır. Bir dönem cephanelik olarak kullanılmış, Venedikliler tarafından top atışına tutulmasıyla tahrip olmuştur. Bir dönemde kilise olarak kullanılmıştır. 1687'de bombalanmasından ziyade tapınağın en büyük şanssızlığı İngilizlerin İstanbul konsolosu Lord Elgin'in, padişahın izniyle tapınağın frizlerini ve metoplarını yerinden sökerek British Museum'a götürmüş olmasıdır. İngiliz diplomat ve sanat koleksiyoncusu olan Elgin, 1799'da İstanbul'a olağanüstü elçi olarak atanmıştır. Bu görevi 1803 yılına kadar sürmüştür. İstanbul'da bulunduğu sırada Yunanlılar ve Türkler arasındaki çatışmalarda zarar göreceği, olasılığını öne sürerek eski Yunan eserlerinin kopyalarını yapmak ve onları ülkeden çıkarmak için Osmanlı yönetiminden izin almıştır. Bundan sonra da, Türk egemenliğinde bulunan Atina ve Akropolis'teki Partenon'dan çıkardığı heykel ve kabartmaları 1802-1812 yılları arasında gemiler ile İngiltere'ye taşımıştır. Bu eserler arasında Partenon'un frizleri, alınlık heykelleri, Sella duvarından heykel parçaları, Erektein'un kuzeydoğu sütunu, sütun başlığı, baştaban ve korniş blokları ve Atina'nın diğer yerlerinden alınan başka parçalar bulunmaktadır. Hatta bu taşınma sırasında bir deniz kazası meydana gelmiş, 1804'te Hümesi Mentor gemisi fırtınadan batmıştır. Ancak yükünün tümü kurtarılmıştır. Elgin, koleksiyonun korunması ve sergilenmesi için bir ev almış ve eserleri orada sergilemeye başlamıştır. İngiliz kamuoyunda bu olaya karşı tepkiler oluşmaya başlamıştır. Olay İngiltere'de çeşitli tartışmalara ve parlamentoda soruşturmaya neden olmuştur. Ancak eserlerin kıymetinin ortaya çıkması ile birlikte parlamento, eserleri İngiliz ulusuna mal etmek için komisyon oluşturarak, 1816'da devlet, koleksiyonun tümünü 35.000 sterline satın almıştır. Yunanistan hükümetlerinin Elgin mermerleri olarak bilinen bu eserleri geri almak için verdikleri tüm mücadeleler başarılı olamamıştır. Eserler İngiltere, Londra'da British Museum'da bulunmakta ve eserlerin Yunanistan'daki yerleri ise halen bu eserlerden yoksundur. Tapınak, doğru düzenli bir tapınaktır. Bilindiği gibi, Dor düzeninde metoplar dışında hiçbir yerde tasvir yoktur. Friz olmadığı için olaylar Sella duvarında gösterilir. Ancak, bu projede Dor düzenli tapınakta friz kullanımı yapılmıştır. Tapınağa giriş doğudaki ana kapıdan sağlanıyordu. Tapınağın içinde tanrıça Athena Parthenos'un devasa heykeli duruyordu. Fidias'ın altın ve fil dişinden yaptığı heykel, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeydi. Heykelin önünde heykelde kullanılan fil dişi için nem sağlayan bir su havuzu vardı. Heykeltıraşlık eserleri ise alınlık, metoplar ve friz olmak üzere tapınağın 3 kısmını süslüyordu. Son olarak, Parthenon tapınağının alınlık, metop ve frizlerine bakalım. Parthenon tapınağının doğu ve batı alınlıklar olmak üzere 2 adet alınlığı vardır. Doğu alınlıkta, Athena'nın Zeus'un başından doğuşu anlatılmaktadır. Athena'nın doğuşu konu edilmiştir. Zeus'un kafasına vurarak doğumu başlatan Hephaistos, geriye doğru kaçarken, Nike ise Athena'nın başına bir çelenk takmaktadır. Dolayısıyla konu bakımından mitolojik içerikleriyle her iki alınlık benzerdir. Alınlık kompozisyonunda ayakta duran ve diz çöken figürler her iki alınlıkta da bilinçli ve akıcı bir hareket oluştururlar. Heykeller üzerinde metrelerce kumaş görüntüsü, refahı ve zengin bir dönem olduğunu kanıtlıyor. Batı alınlıkta ise, Athena ile Poseidon'un Atina kentinin baş tanrısı olmak için yaptıkları mücadele anlatılmaktadır. Ortadaki kutsal zeytin ağacının iki yanında Poseidon ve Athena vardır. Mitolojiye göre bu mücadelenin kazananı Athena'dır. Zengin ve bolluk dönemidir. Batı alınlıktaki anlatımda tanrılar aynı boyda verilmiş ve herhangi bir üstünlük gösterilmemiştir. Tanrılara eşit değer verilmiş olması ile alınlıktaki anlatıda mücadelenin kazananı gösterilmemiştir. Tapınak frizlerine ise, Fidias ve ekibi tarafından, Atinalıların 4 senede bir kutlanan Athena bayramları işlenmiştir. Frizlerin yüksekliği 1 metre, uzunluğu ise 160 metredir. Frizlerde takriben, 360 insan, 200 kadar at ve bunlardan başka çeşitli sayılarda inek, koyun ve keçi figürleri yer almaktadır. Batı frizinde, pelerinler üstü örtmez ancak kumaş kullanımı, Atina'nın zenginliğini gösterecek seviyededir. İnsan ve hayvan figürleri hareketlidir. Atlar 4 naladır. Frizlerde izlenen konu Athena bayramlarıdır.
Bu bayramlara Atina ve çevresinden çok sayıda yarışmacı ve seyirci gelirdi. Atların kasları ve damarları belirgin bir şekilde verilmiştir. Kuzey Frizi'nde, mermerden yapılmış, Athena bayramlarına giden bir grup hareket halinde verilmiştir. Güney Frizi'nde, kurbanlık hayvan ve hediyeler ile birlikte bir grup işlenmiştir. Doğu Frizi'nde, peplos giymiş Atinalı kadınlar, tanrılara yakın olan kadınlar görülür. Kıyafetleri dönemin zenginliğini yansıtır. Metoplarına baktığımızda, Batı metopunda, Amazonlar ile Girekler arasındaki savaşı konu edinir. Genel anlamda atlı ve yaya figürlerden oluşurlar. Kompozisyonda ritmik bir tekrar söz konusudur. Girekler yarı çıplak, Amazonlar ise oryantal tarza kısmen şapkalı işlenmişlerdir. Şapkadan dolayı Perslerle, Girekler arasındaki savaş olarak da tanımlanır. Perslerin işlediği sahnelerde genelde ikili düello sahneleri pek yaygın olmadığı için, Batı metopları Amazonlarla, Girekler arasındaki genel savaş olarak kabul görür. Doğu metoplarında, tanrılarla titanlar arasındaki savaş konu edilmiştir. Tanrıların kimlikleri belirsizdir. Güney metoplarında Kentaur-Lapit savaşı tasvir edilmektedir. Kentaur bir demondur, at adamı ifade eder. Lapitler ise Zeus'un soyundan gelir. Kentaurlar taşkınlık yapacakları düşüncesiyle, Lapitler tarafından düğüne davet edilmemişler, ancak Kentaurlar davet edilmeseler de yine düğüne gelerek taşkınlık yapmışlar ve gelini kaçırmışlardır. Metopta anlatılan bu mücadelenin kazananı belli değildir. Mücadelede bazı metoplarda Kentaurlar üstün görünürken, bazı metoplarda da Lapitler üstün gösterilmiştir. Yani metoplara bakarak bu mücadelenin kazananını tespit etmek mümkün değildir. Bir hakimiyet gösterilmese de bir mücadele net olarak gösterilmektedir. Metoplardaki kıyafet algısı giyinmekten ziyade, bir aksesuar olarak kullanılmıştır. Kumaş tasviri, bolluk ve refah dönemini temsilen bol kumaş olarak gösterilmiştir. Kuzey metoplarının çoğunluğu tahrip olmuştur. Gerek konu, gerek stil açısından yeterince tanımlanamamaktadır. Bununla beraber, 1-2-3 nolu metoplar Troya Savaşı ile ilgilidir. 1 nolu metopta Helios'un arabacısı, 2 nolu metopta gemisini karaya çıkaran bir adam betimlenmiştir. 3. metop ise olasılıkla savaşan silahlı Girekleri temsil etmektedir. Yeni konularda tekrar görüşmek üzere, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.